Korkudan oynamaya bile cesaret edemeyeceğiniz en korku dolu 5 mobil korku oyununu sizler için derledim dostlar. Bu oyunlar o kadar korkunç ki kesinlikle yasaklanmalı. İlk oyunumuz Alien Isolation. Alien filminden alınmış dostlar. Alien filminden 5 yıl sonrasını anlatıyor. Amanda Ripley'nin kayboluşunun ardındaki sırları çözmek için biz onun kızı olarak uzay gemisine geliriz ve uzay gemisindeki yaratıklardan kaçarız, saklanırız, vur, kaç, gizlen mantığında bir oyun dostlar. Baya korku dolu, baya sıkıntılı bir oyun. Tavsiye ederim, oynayın, hem hikayenin akıcılığına kendinizi bırakın hem de korkunun tadına varın derim. Sizlere mükemmel bir soru. Hazır korku oyunlarının videosunu çekerken bilgisayarda oynamamı istediğiniz korku oyunları var mı dostlar? Varsa yorumlara yazın, birlikte oynarız. Hatta co-op da varsa mükemmel olur, birlikte de oynayabiliriz. Hatta istiyorsanız yayın açarım, yayında da birlikte oynarız. Hem oynarız hem korkarız hem aksiyonun ve maceranın ve bulmacanın tadını çıkartabiliriz. Ve abone olmayı, like atmayı da unutmayın dostlar. Bu tarz oyun serilerini falan istiyorsanız tabi abone ve like çok önemli. Bildirimleri özellikle açın çünkü atmış olduğum videolardan öncelikle haberdar olmak istiyorsanız lütfen ve lütfen bildirimleri açın dostlar. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Jack adlı bir dedektif olarak Octagon kasabasındaki kayıplı vakaları araştırırken kendinizi lanetli bir kasabada hastanede kapana kısılmış halde bulursunuz. Karanlık atmosferi, bulmaca çözme ve aksiyon ögelerini birleştiren oynanışıyla öne çıkan bir mobil korku oyunu deneyimidir dostlar. Bu oyun mükemmel bir oyundur, tavsiye ederim. Oyundaki hem karakter tasarımları olsun hem korku atmosferi, bu enerjiyi, bu sinerjiyi veren özellikleri olsun dostlar, mükemmel bir şeydir, tavsiye ederim. Oyunda baya bir kötü varlık dolu. Atmosfere baya bir korkunç. Yaşı böyle küçük olanları tavsiye etmiyorum ama yaşı böyle büyük olanlar ve korku şeylerini kaldıracak potansiyeli sahip olan arkadaşlar ve kardeşler ve bropaları tavsiye ederim, oynayın, biraz korkun. Hatta istiyorsanız bu oyunu birlikte de oynayabiliriz. Mükemmel bir oyun çünkü ben böyle ufaktan bir baktım falan, grafiği mükemmel yani. Bir mobil oyuna göre böyle bir oyun grafiği falan zaten görebiliyorsunuz. Yani ben bayıldım. Oynayanlar varsa da oynadım falan filan desin, bir yorumlara yazsın bakalım kimler oynamış kimler oynamamış diye bir görelim. Ona göre de puan değerlendirmesi yapabiliriz. Hey sen dostum, YouTube'dan beni takip ediyorsun, Instagram'dan takip ediyorsun ve diğer sosyal medya hesaplarından takip ediyorsun. Okey, anladın mı? Tamam, şimdi diğer videoya geçelim. Bir sonraki oyunumuz Forgotten Memories. Klasik Resident Evil ve Silent Hill 2 atmosferinden alınmış dostlar. Karakterimiz Eden adındaki kayıp bir kız çocuğunu ararken kendi korkularımızla yüzleşiyoruz dostlar. Oyunumuz hikaye temalıdır. Her korku oyununda olduğu gibi hikayesiz bir korku oyunu olmaz dostlar. Baştan sona kadar hikaye temalı, sadece bir tık daha hızlı ve bir tık daha bulmaca odaklı dostlar. Kısıtlı mühimmat, karanlık koridorlar ve yoğun psikoloji, gerilim, bulmaca ve aksiyon maceranın içerdiği bir mükemmel bir korku oyunu dostlar. Hikaye zaten efsane bir hikaye sahip. Grafikleri mükemmel. Tavsiye ederim, oynayın. Bayılacaksınız. Ben şimdi size izleteyim, geriye kalanını da izleyin, bir yorumlayın bakalım. Investigate. Why did you come alone? I would like you to help an old friend of mine. You just need to find her and set her free. That's your job, right? You find people and try to figure out why they are missing, don't you? Şimdiye kadar size 3 adet mükemmel oyun gösterdim. Buraya kadar izlediğinizin çoğunuz inanmıyorum ama buraya kadar izleyenler evet ben izledim deyip yorumlara bir yazsın. Çünkü buraya kadar izleyen arkadaşlar şanslı, çünkü onlara mükemmel oyunlar göstereceğim. Son iki oyunumuz efsane oyunu diyerekten son ikiye kaldırdım. Oynadım, bizzat kendim oynadım, zaten videolarda var. Bir sonraki oyunumuz Mental Hospital 4. Oyuna terk edilmiş bir akıl hastanesinde gizemli olayları araştıran bir muhabir olarak başlıyoruz. Kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmaya ve geçmişte yaşanan dehşet verici olayların ardındaki gerçeği keşfetmeye çalışıyoruz. Her zaman gibi dar sokaklar, karanlık atmosfer, kısıtlı kaynaklar ve gerilim müzikleri diyerekten hikaye temalı mükemmel bir oyun dostlar. Bu oyunu oynayın, tavsiye ederim. Oynayanlar varsa da yorumlara ben oynadım desin.
Ya dostlar, gece gece bu videolar çekerken ben korktum ya. Etraf karanlık, bir de ben sizlere burada korku oyunları hazırlamaya çalışıyorum. Çekerken korktum ya, siz düşünün ya. Neyse, son oyuna geçelim de sizler bir like atın. Son oyunumuz Specimen Zero dostlar. Zamanında ben bu oyunu oynadım ve mükemmel bir oyun. Kanalımda da halihazırda şu an videosu da bulunmakta. Bu oyunda her zamanki bir dostlar, Deliler Hastanesi'nde uyanıyoruz. Böyle farklı farklı mapleri var ama biz Deliler Hastanesi'nde uyanıyoruz ve Specimen Zero adındaki o yaratıktan kaçmaya çalışıyoruz. Kaçarken de anahtarlardır, kısıtlı kaynaklardır, gizlenmedir, bulmaca çözme tarzındaki bir sürü olay bulunmakta oyunun içinde ve çeşit çeşit yaratıklar da, canavarlar da bulunmakta. Bunlara görünmeden karanlık ve dar sokaklardan yürüyerekten ve merdivenden aşağı, asansörden in çık falan filan yaparaktan sessiz bir şekilde, hiç ses çıkarmadan kaçmaya çalıştığımız bir korku temalı bir oyundur dostlar. Arkadaşlarınızla da online oynayabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim köftenin faydalarına. Neden bütün korku oyunları Deliler Hastanesi'nde veya tımarhanelerde veya okullarda falan geçer? Sizlere mükemmel bir soru daha. İlk soruyu cevapladınız diye düşünüyorum. Şu an ikinci soru dostlar. İkinci soruyu da cevaplayın bakalım. Neden bütün korku oyunları hastanelerde geçiyor? Sebep. Ve neden karanlık? Neden koyu tema? Bunlar sorulacak ve düşünmesi gereken bir sürü sorudan ibarettir. Şu an arka planda da ekstra izlemiş olduğumuz oyun da aşırı güzelmiş ya. Bu oyunu oynamak isteyenler varsa söyleyin. Veya birlikte oynayalım diyorsanız birlikte de oynayabiliriz. Bu oyuna ben bayıldım ya. İzlerken bayıldım ya. Mükemmel bir temaya sahip. Biraz yavaş hareket ediyor ama güzel bir oyunmuş. Ama karakterler aşırı çirkin. Ay. Neyse, burası aşırı çirkindi. Buraya atlayabilirim ben. Görmeyebilirsiniz. Evet dostlar, ben 8. dakikaya kadar tamamlamaya çalışıyorum. İstiyorsanız arka plandaki oynayan videoyu sessiz sakin bir şekilde izleyebilirsiniz. Oyunun tadına varabilirsiniz dostlar. Ben burada susuyorum.